Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subnautica 2'ye gelecek olan Tadpole adlı aracı inceleyeceğiz. Bu arada bu aracın Türkçe çevirisi iribaş diye geçiyor. Yani biliyorsunuz kurbağa yavruları yani. Şimdi bu aracın şöyle bir olayı var. Subnautica 1'deki Seamoth'un kendisi olacak bu. Yani Seamoth'un yerine geçecek. Daha ufak bir boyutta ve şöyle bir güzelliği var. Bu araç ikiye ayrılıyor. Yani şu şekilde. Bunun arka ve yan kısımlarına kanatlar takılıyor. Büyük ihtimalle bu hem torpido işi görecek, hem depolama arttıracak, hem de hızımızı arttıracak. Seamoth'tan çok daha kullanışlı ve güzel bir şey olacağını ben düşünüyorum şahsen. Belirli bir tuş olacak. O tuşa bastığınız zaman direkt arka kısmı bırakacak. Siz tekrardan larva haline geçeceksiniz ve direkt geminin içine gireceksiniz. Bence bayağı iyi bir hale geldi bu. Yapımcıların açıklamasına göre ön tarafın komple camdan olması bizi korkutmak içinmiş. Yani bu şekilde tasarlamışlar. Şimdi videoda şöyle bir şey var. Hem bu tek parça oluyor hem de iki parça oluyor. Büyük ihtimalle biz bunu ilk inşa ettiğimiz zaman tek başına haline gelecek. Daha sonrasında biz bunu yine aynı şekilde ayağımızı gibi bir şeyin içine sokacağız. Oradan direkt eklentisini falan yapacağız ya da eklentisi sonrasında falan yapılacak. Şu an bildiğimiz tek şey 4 dakika 44 saniyelik videodaki her şey arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Subnautica 2 nasıl bir oyun olacak yorumlarda konuşabilirsiniz. Bu arada Discord'umuz açıldı arkadaşlar. Aşağıdaki linkten katılarak bizim aramıza gelebilirsiniz. Orada da büyük bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. Hem de bildirimlerden faydalanabilirsiniz bu şekilde. Hemen videoya geri geçelim. Az önce size bu kanatlardan bahsetmiştim. Adamın ağzından şöyle bir kelime geçiyor. Başka şasiler takılacağından heyecanlıyım falan gibisinden konuşuyor. Yani şu şekilde olacak büyük ihtimalle. Hem bize hız verenler olacak, depolama sağlayan olacak ya da torpido benzeri bir şey olacak. Aynı Simo'da geliştirme yaptığımız gibi. Bunda da ayağı uzun sokacağız ve orada geliştirmeler yapacağız. Bu araç gerçekten çok önemli çünkü biz oyundaki vaktimizin %80'ini bununla beraber geçireceğiz. İşte etrafa falan bununla falan gideceğiz aynı Seamoth'da olduğu gibi. Bu yüzden bunu yapan tasarlayan insanların çok iyi şekilde tasarlaması lazım. Bunu tasarlarken çok fazla tasarımlardan geçmişler. İşte versiyon 1, 2, 3, 4, 5 gibisinden bayağı üretmişler. İşte ayaklar olan varmıştı, farklı şekillerde olan varmıştı ama en son buna kararlaştırmışlar. Zaten oyundaki trailer'da da bundan vardı biliyorsunuz. Yani kesinlikle bunun geleceği belliydi. Oyunda bir co-op modu olacağından dolayı bu aracın etrafına demir takmışlar. Aynı Ego otobüsündeki gibi adamlar yan taraflarına tutunuyorlar ve iki kişiyi de tek seferde götürebiliyor. Büyük ihtimalle oyunun co-op versiyonu 3 ya da 4 kişi olacak. Benim tahminimce 3 yani 4 her zaman tek düzelir, 4 gelecek gibi. Bu aracın ufak olması bence çok iyi çünkü dar mağara girişlerinde Seamoth'la sağa sola falan çarpıyorduk. Özellikle bu Mushroom Forest'a falan giderken bize bayağı sıkıntı oluyordu. Ama Tadpole'un bu tasarımı bence çok iyi olmuş. Hem biraz da teknolojik gözüküyor ve Seamoth'tan tamamen çok benzersiz. Bence bayağı iyi ya bu. Az yer kaplıyor. İşte kendine az özellikleri falan var. Yani gerçekten Subnautica 2'yi oynadığımızı biz fark edebiliyoruz. Hani bazı oyunlarda olur ya abi adamlar ikinci oyun yapar birincisinden bile daha kötü olur. Ve neredeyse hiç fark olan olmaz ama bu adamlar basbayağı uğraşıyor. Üstüne bir de bu arkadaşlar biliyorsunuz dava falan yediler. Onunla alakalı bir tane videomuz gelecek. O da başka videonun konusu tabii ki de. Ben videoyu izlerken bir şey fark ettim. Programın sağ tarafında bunun upgrade'ler kısmı var. Burası her ne kadar kapalı olsa da bu arada onları bilerek gösteriyor size. Yani böyle sağda solda lore videosu çeken, işte böyle belgesel tarzı video yapan adamlar bizi izlesin de işte kendi videolarını çeksinler, insanlar toplansın gibisinden yapıyorlar. Zaten birinci oyunda da olduğu için bu oyuna da ben upgrade edeceği basbaya belliydi yani. Gelmesi asıl sıkıntı o olurdu. İkinci dikkatim ve sürekli adamların böyle gözümüze soktuğu şey ise araçta paslanma var. Yani aracın aynısını bir de komple paslanmış versiyonunu yapmışlar. Bu da Subnautica 2'deki gittiğimiz gezegende ya yine aynı şekilde tek başımıza olacağız ya da öncesini yaşamış insanların böyle terk ettiği paslanmış araçları su altında görebileceğiz. Bayağı iyi biliyorsunuz. Birinci oyunda da ada kısmında paslanmış şekilde olan evler ve üstler falan vardı. Ben ev diyorum siz üst anlayın. Yalnız bunu adamlar 4-5 kere falan gösteriyor paslanmış versiyonunu. Yani şu anlama da geliyor olabilir. Biz bu araca hasar verdikçe bu gitgide paslanacak. Suyun altında olduğundan dolayı. Bu olay gerçekten müthiş olmuş abi ya. Oyunu iyice geliştirmişler adamlar. Yani GTA 6'nın suyun altına geçen versiyon gibi bir şey olacak gibi düşünüyorum ben bunu. Çok kritik güzel bir güncelleme daha var. Bu sefer biliyorsunuz biz pil değiştirmek için Seamoth'un dışına çıkıyorduk ya da geliştirmeler için. Artık direkt envanterden aracın içinden koyabileceğiz. Yani bu da böyle işte Love Zone gibi yerlerde falan bizim bayağı işimize yarayacak. Dışarı çıkmamıza gerek kalmayacak. Eskiden ne yapardık abi? Reaper varken mecburen dışarı çıkardık. O ara bizi ya indirirdi ya da şansa bağlı işimizi hallederdik. Size bu otobüs demirinden bahsetmiştim. Burada dışarıda olan oyuncular pasif olmayacakmış. Ellerindeki tamir aleti veya statis tüfeği de yani artık oyunda hangisi gelecekse artık etraftaki canlara karşı kullanabileceklermiş. Yani şöyle bir şey var. Sen bunu sürerken biliyorsun Seamoth'da abi yani ya yakalanacaksın ya kaçacaksın. Böyle bir olay vardı. Artık biz co-op moduna girdiğimiz zaman oyuna bir Leviathan çıktığımız zaman karşımıza mesela yanımızdaki eleman sıkacak ve biz de kaçabileceğiz.
Bu bence birlik beraberlik güçlendireceği için oyunu içine çekecek kendisini. Bu yüzden bence bu oyunu co-op oynamak normallere göre daha çok saracak. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Artı olarak bu oyun Unreal Engine 5 ile geliştirdiği için bir ağırlık simülasyonu olacak. Yani bu aracın tek başına bir tane pilotla gittiği hızla 2 kişi dışarıdaki yolcularla beraber gittiği hız çok farklı olacak. O yüzden araçla 3 kişi giderken kağıt helva gibi bir yanda uçup gitmeyeceğiz. Biz buna sürekli kanat diye hitap ettik ama aslında bunun orijinal ismi Crab Mac dedikleri bir şeymiş bu. Yani yengeçle alakalı bir şey. Oyunda mesela bir yere sıkıştınız ya da aracınız hasar aldı. Direkt kurtulma tuşuna bastığımız anda Tadpole bir anda fırlayacak ve biz tek başımıza devam edeceğiz. Bu sayede üstünüzdeki eşyalar veya araçtaki geliştirmenin hiçbiri kaybolmayacak. Bu da şuna bir işaret ediliyor. Yani bu Crab Mac olanı biz daha sonrasında inşa edeceğiz. İlk başta Tadpole yapılıyor. Daha sonrasında geliştirmeler bölümünde büyük ihtimalle Crab Mac olayını yapacağız. Bu kanatların bir özelliği de bizim aracımızı planöre çevirmesi. Bu da şu anlama geliyor. Gene Subnautica 2'deki Leviathan'larda sese duyarlı bir tane olacak. Aynı Reaper gibi. Ve biz de bunun etrafında dolanırken bu kanatları kullanmak zorunda kalacağız. Subnautica 1 Unity Engine motoruyla yapılmıştı ve bu yüzden araçta çok fazla hızlı giderseniz haritada yüklenmeme gibi sıkıntılar oluyordu. Yani aslında C-Mod'un hızı bilerek kısılmıştı. Fakat bu Subnautica 2 artık Unreal Engine 5 yapıldığı için aracın hızını kendinden ayarlayabilecekler. Yani şu şekilde söyleyeyim size. C-Mod 12-14 metre saniye hızla gidebilirken Tadpole 20-25 metre saniye hızlara çıkabilecek. Denizcilikte bu 45 knot diye geçiyor. Bilen arkadaşlar varsa anlamıştır şu anda. Ben pek bilmiyorum. Yapımcılar eğer araçların hızını 2 katına çıkarttıysa bu şu anlama geliyor. Map de devasa olacak ve ona göre şekillenecek. Bakalım bu devasa haritada nasıl Leviathan'lar veya nasıl şeyler olacak, onların hepsini göreceğiz. Cümlelerimizin çoğu göreceğiz edeceğiz falan gibisinden bitiyor çünkü şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Adamlar bize 4 dakikalık video atıyor, biz onu özetliyoruz, işte sağına sonuna falan bakıyoruz. Bizim de tek bildiğimiz şey aslında bu. Bir de bir şey fark ettim. Biliyorsunuz C-Mod böyle ilk hızı yavaşken sağa sola dönüşlerde falan çok yavaş hareket ediyordu. Mağarada falan giderken bizi sıkıştırıyordu bu alet. Tadpole'un tasarımdaki hidrodinamik gövde bizi sağa sola dönerken veya ilk ani hızlamalarda bayağı etkili olacak. İki aracın yan yana koyduğumuz zaman cidden iyi farklar var. Öbür araç kocaman ve yuvarlak şekildeyken bu araç ince ve göz damlası şeklinde. Bu da sürtünme kuvvetini azalttığı için ve Unreal Engine 5'te de biliyorsunuz bu fizik olayları falan bayağı abartılı şekilde var. Bizim lehimize işlenecek yani bunların hepsi. Bu kokpit camı ayaklarımızdan en tepeye kadar uzanacak. Bu her ne kadar panoramik bir görüş sağlasa da aslında bizi biraz daha sıkıntıya sokacak gibi geliyor. Düşsene yani senin bir Leviathan böyle önden geliyor ve sen onun Full HD tam halini görüyorsun. Öbürküne biliyorsunuz C-Mod'da birazcık daha sağ alt köşelerden yani yanaklarınızın taraflarından görüşümüz kısıtlıydı. Buna direkt kabak gibi suyun ortasına bakacağız ve bence bayağı iyi olacak gibi geliyor bana. Bence tek dezavantajı şu. Ekranda kocaman ekranda sadece aracın sağlığı ve enerjisi gözüküyor. Bunu ya upgrade'lerde ya da oyun full sürüm çıktığı zaman böyle oraya bir tane harita gibi bir şeyler eklenebilir. Bence güzel olabilir. İşte envanterimizdeki aracın deposundaki şeyler falan gözükebilir. Böyle olursa bayağı iyi olur. Benim diyeceklerim bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Hadi bay bay.